Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek açmayan orkideleri ilkbaharda nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ilkbaharda orkidelerinizi uyandırma zamanı gelmiş demektir. Bunun için sıvı bitki besinleriyle ve bir takım püf noktaları ile orkidelerinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Bugün sizlere özellikle orkidenin kök, yaprak ve çiçek çıkarımında büyük destek sağlayan havuçtan bahsetmek istiyorum. Havuç özellikle içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidan, potasyum ve C vitaminleri sayesinde bitkinin hızlı bir şekilde büyümesine ve bitkinin canlanmasına yardımcı olur. Havuç içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bu yüzden özellikle orkidelerin çiçek çıkarımını da destekleyecektir. Bitkilerde havuç nasıl kullanılır? Birinci adım olarak küçük dilimlere ayırıyoruz. Küçük dilimlere doğradığım havucu robotun içerisine koyup püre haline getireceğim. Evet, üzerine 200 mililitre su koyuyorum ve daha sonra robottan geçireceğim. Robottan geçirdiğim havuçlu suyun özellikle posasından ayırmamız gerekiyor. Çünkü posayla birlikte koyarsak orkide köklerine yapışacaktır. Bunu engelliyoruz. Toplamda bakın 200 mililitre havuç suyu koydum ve posasını ayırıyorum. Atmayacağım. Bunu da göstereceğim size nasıl kullanacağımı. Evet, üzerine 200 mililitre su koyuyorum. Evet, almış olduğum posayı da boş bir şişenin içerisine bu şekilde koyup üzerine çeşmede su koyacağım ve bunu bir gece bekletip yine orkidelerinize ya da evdeki bütün çiçeklerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Posayı da ziyan etmemiş olacağız. Hemen diğer hazırladığım tarifi çiçeklerimde kullanacağım. Her bir saksı için mutlaka 5 ya da 6 yemek kaşığı kadar vermenizi tavsiye ediyorum. Sıvı bitki besinlerini kesinlikle orkidelere çok fazla vermeyin. Ve bunun en sık aralığı ayda bir, yani 30 günde bir olmalı. Her bir meyve ya da sebze içerisinde farklı mineraller ve farklı vitaminler vardır. Bu yüzden dönüşümlü olarak her bir meyvenin özellikle vitaminlerinden ve minerallerinden yararlanabilmek için dönüşümlü olarak veriyoruz. Yine diğer bütün orkidelere de aynı şekilde 5 ya da 6 yemek kaşığı kadar vereceğim ve daha sonra sizlere zaman içerisindeki, aylar içerisindeki gelişimlerini de paylaşacağım. Orkidelerimin sonuçlarını paylaştıktan sonra sizlere 3 önemli orkide bakımına dair püf noktadan bahsedeceğim. Bunları da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim.
Sizlerle sonuçları da paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup gelen bildirimlerden haberdar olmak için de zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere vermiş olduğum vitaminler orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bu orkidem yeni 2 tane çiçek dalı çıkardı ve şu anda tomurcukları yavaş yavaş çiçeğe dönüyor. Özellikle orkidelere çiçekli dönemde de mutlaka vitamin desteği sağlamanız gerekiyor. Bakın kök gelişimini görüyorsunuz. Bol bol yeni kökler çıkarıyor. Bunlar tamamen vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Orkideler hem çiçekli dönemde hem de çiçeksiz dönemde sıvı bitki besinlerine ihtiyacı vardır. Dışarıdan aldığınız bir orkide ilk olarak eve getirdiğinizde gayet canlı ve sağlıklıdır. Fakat zaman içerisinde hemen solmaya başlar. Bunun en büyük nedeni toprak içerisindeki vitaminler ve minerallerin zamanla azalmasıdır. Orkidelerde en önemli püf noktalardan bir tanesi doğru ışık alması. Kesinlikle orkideleri bir süs bitkisi gibi televizyon köşesine koymamanız gerekiyor. Mutlaka pencereye yakın, sabah ya da ikindi güneşini alan bir pencereye konumlandırmanız gerekiyor. Ve orkidelerinize doğru sulama yapmanız gerekiyor. Her zaman sulama yaparken kök rengine bakmalısınız. Köklerin rengi eğer gri ise demek ki orkidenin suya ihtiyacı var demektir. Eğer kök rengi sağdaki gibi yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yok demektir. Ve her zaman orkidenin ihtiyaç duyduğu su sadece bir su bardağı kadardır. Daha fazla su vermeyin ve günlerce asla bir saksının içerisine su ile bırakmayın. Son önemli püf nokta orkidelerde ikinci saksı kullanımı. Orkidelerin nem dengesini sağlamak için mutlaka ikinci saksı kullanmalısınız. Orkideler sadece yapraktan ışık alırsa gelişim için yeterlidir. Yani orkideler sadece kökten ışık almak zorunda değildir. Orkide tesislerine bakarsanız orkideler sadece yapraktan ışık alır ve böylelikle orkideniz ikinci saksı ile çok fazla nem kaybetmeden kök gelişimi daha hızlı olur ve çiçek çıkarımı da kolay olur. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.